Herkese merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sırrı 3 yemek kaşığı irmikte çıtır çıtır kadayıf tatlısı tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 250 gram tereyağını kısık ateşte eriterek köpüğünü alarak süzüyorum. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı içme suyunu tencereye alıyorum. Su kaynayınca üzerine 3 su bardağı şeker ekleyelim. Üç dört dilim limon sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Tatlımızın parlak görünmesi için şerbete 1 tatlı kaşığı tereyağı atalım. Kıvam alan şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. ...500 gram tel kadayıfı kullandım. Yarısını tepsiye alıyorum. Kadayıfımızı açarak tepsiye bütün halde serelim. Toplamda 2 yemek kaşığı mısır unu kullandım. Yarısını serpelim. 3 yemek kaşığı irmiğin de yarısını orta kısmına serpelim. Elimizle hafifçe bastıralım. Cevizi iri olacak şekilde kırdım. Orta kısmına bolca döküyorum. Evet, bir borcamla bastırıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu Antep fıstığını da üzerine serpiyorum. Kalan kadayıfımı üzerine açarak ince tabaka halinde hiç boşluk kalmayacak şekilde yayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hepsini yaydıktan sonra borcamla sıkı bir şekilde bastırıyorum. Kalan mısır ununu ve irmiği eşit bir miktarda serpiyorum. Kalıp gibi muntazam, dağılmayan dilimler elde etmek için mutlaka irmik kullanalım. 250 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Karıştırarak kadayıfın üzerine döküyorum.
Yağı döktükten sonra borcamla sıkı bir şekilde bastıralım. Beş dakikada bu şekilde beklettim. Evet, kadayıfımız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 derecede alt üst fırının alt rafına vererek tatlımızı kızartmaya bırakalım. Kızaran tatlımı fırından çıkartıyorum. Evet, dikkatli bir şekilde kırmadan ters çevirelim. Evet, tekrardan aynı tepsiye alalım. Gördüğünüz gibi alt kısmı daha muntazam oluyor. Tekrardan fırına vererek üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet, tatlımı fırından çıkardım. Hiç bekletmeden sıcakken daha yakın soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Tüm şerbeti gezdirdikten sonra en az 1 saat kenarda dinlendirelim. Ben sıcak fırının içine vererek şerbetimin çekmesi için 15 dakika dinlendirdim. Evet, tatlımı hamur kartıyla kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Üzerine antif fıstık serpiyorum. Evet, hiç dağılmayan dilimler gördüğünüz gibi, bir tanesini çıkartarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Hazırlardan daha lezzetli, mutlaka evde bu tarifimi deneyin. Dilerseniz üzerine dondurma veya kaymakla da ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.